Dünyanın en ucundaki bu kapı sıradan bir depoya açılmıyor. Burası dünyanın en soğuk kasası. Svalbard Küresel Tohum Deposu. İklim de değişse, savaş da çıksa, dünya düzeni alt üst de olsa ayakta kalması için tasarlandı. Burada saklanan her çeşit tohum aslında insanlığın yeniden başlayabilme ihtimali. Çünkü bu küçük şey yüzyılların hafızasını içinde saklıyor ve bazen bir coğrafyanın, hatta bütün insanlığın elinde kalan son dayanak haline geliyor. Bu bir mucizedir. Bunu insanoğlu yapamaz. Nasıl yerleştireceksiniz onun içine? Bunu tabiat kendisi seçiyor. Svalbard'daki milyonlarca tohum arasında dünya tarımını kökten değiştiren bir çeşit var. Turkey Red, yani Türkiye kırmızısı. Kökleri Anadolu'ya uzanan, yüzyıllar boyunca çiftçiden çiftçiye aktarılan, iklime göre evrimleşen bir yerel çeşit. 19. yüzyılda Kırım ve Ukrayna steplerinde tarım yapan Alman Menonit toplulukları, bu dayanıklı kırmızı buğday ile tanıştılar. O dönemde Rusya'nın baskıları artınca Amerika'nın Kansas bölgesine göç ettiler. Yanlarında ise yeni bir ülkede ayakta kalmak için en çok güvendikleri şeyi götürdüler. Dayanıklı buğdayın tohumlarını. Kansas'a ulaştığında Turkey Red soğuğa direndi, kuraklığa dayandı. Rüzgarın savurduğu toprakta kök saldı ve kısa sürede Orta Batı'da üretimin omurgasını oluşturdu. 1874'te ABD dayanıklılığı kanıtlanmış bu buğdayı Osmanlı'dan resmi yolla ithal etti. 1919'da Kansas tarlalarının %80'inden fazlası Turkey Red'den oluşuyordu. Bugün ABD'de yetiştirilen çoğu sert kırmızı kışlık buğday çeşidi, soy zincirini hala Turkey Red'e kadar takip ediyor. Yani modern buğdayın kurucu genetiği Anadolu'dan giden bir ata tohumuna dayanıyor. In order to qualify as an heirloom seed, it has to have been passed down for multiple generations, and it has to have some quality that makes it worthy of standing the test of time. Now, the generally accepted length of time for an heirloom to qualify as such is 50 years, although that's no set rule, but that is the generally accepted length of time. Yani siz bir ata tohumunu elinize aldığınızda aslında biyolojik bir zaman kapsülü, karmaşık bir mühendislik harikası tutmuş olursunuz. Ülkemizin bulunduğu Anadolu coğrafyası bir defa biyoçeşitlilik bakımından muazzam zengin bir coğrafya. Buradan ata tohumlarımız bölgeye uygun bir şekilde yetişmiş, ayrı bir aroma kazanmış, ayrı bir dayanıklılık kazanmış, soğuğa veya sıcağa tolerans olmuş. Bunlar hem halkımızın lezzet, damak, kültürüne yansıdığı gibi tabii ki bizim gibi bilimsel tarımsal araştırmalar yapan bir kuruluş içinde muazzam bir bilimsel kaynak oluşturuyor. Tohum aslında her türlü canlının bir nüvesi, bir örneğidir. Ve insanlar tarih boyunca bir bitkinin bir tohumdan çoğaldığını görmek suretiyle tarımın farkına vardılar. Ve bu tohumları ayrıştırarak kendi tarım kültürlerini oluşturmaya başladılar. Ata tohumları bizim için çok önemli. Çünkü ata tohumu bir bölgedeki genetik mirastır. Ama hikayenin bir de görünmeyen yüzü var. Turkey Red gibi binlerce yerel çeşit artık Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre son 100 yılda bitki genetik çeşitliliğinin %75'i kayboldu. Bu, tarım tarihinin en büyük kayıplarından biri. I think we didn't realize the importance of all living organisms being adapted to the unique environment in which they live. And the fact that we didn't realize that, combined with the industrialization of farming and the globalization of seed varieties, has meant that we are now in a critical shortage of
seeds of all kinds of plants, actually with animals too, that are adapted to the unique ecology of the place where they live. So no one realized it, and there was a commercial driver as well, and the combination of the two of them have got us into a very serious situation. Bugün soframıza gelen buğday, domates, biber gibi ekinler gerçek atalarıyla hala akraba mı? Yoksa genetik çeşitlilik sessizce yok olurken biz bunu fark etmiyor muyuz? Bilimin ortaya koyduğu tablo net. İklim krizi ve hastalıklar kapıda. Tek tip tohumlarla kurulan o devasa düzen artık kendi ağırlığını taşıyamıyor. Bu yüzden dünyanın dört bir yanında ibre tersine dönmeye başladı. Toprağı yoran, kimyasala bağımlı sistemler yerine genetik çeşitliliğe dayanan çözümler aranıyor. Peki toprak neden yoruldu? Bu sorunun cevabı için biraz geriye, 20. yüzyılın ilk yarısına gidiyoruz. Dünya iki büyük savaş yaşadı ve savaş sanayisi tarihin en büyük kimyasal üretim kapasitesini kurdu. Patlayıcı yapmak için geliştirilen maddelerden biri amonyum nitrattı. Savaş bittiğinde bu dev kapasite ortada kaldı. Sonra fark edildi ki bu madde gübre olarak da kullanılabilirdi. And then, because the crops grown that way are not healthy and they start to get pest like fungal, bacterial problems, weed problems and disease problems, the chemists came along and they introduced a whole succession of fungicides, pesticides, herbicides, which suppress the diseases which inevitably arise when there is an imbalance in nature. And so we have the artificial stimulation of growth using chemical fertilizers and the suppression of diseases with chemistry. And this approach to agriculture has now become global. Toprak sandığımızdan çok daha karmaşık bir yapı. Üzerinde yürüdüğümüz şey yalnızca bir zemin değil, çalışan bir sistem. Mesela tek bir çay kaşığı sağlıklı toprağın içinde dünya üzerindeki insan sayısı kadar mikroorganizma yaşar. Bakteriler, mantarlar, mikroskobik canlılar. Hepsi birlikte çalışır. I've been with farmers in Zimbabwe a few years ago with smallholder farmers, and they said, you know when you're farming in harmony with nature because the soils are soft. And when you use chemical fertilizers, the soils go hard. This is really a very simple observation, but it's profoundly important because when you use chemicals on the soil, the living organisms die, and the effect when you put your hand in the soil is of hardness, because this is really the skeletal remains of the organic life which should be living but which has been killed off by the use of chemicals. İşte bu yüzden mesele yalnızca verim değildir. Toprak biyolojisi çöktüğünde iklim krizine karşı dayanıklılık da aynı oranda azalır. Toprak kuraklıkta su tutamaz, aşırı yağışta drenaj sağlayamaz. Hastalıklar daha kolay yayılır. Ve tam bu noktada şu soru ortaya çıkar. Böylesine değişken bir dünyada hangi tohumlar bu toprağın dilini yeniden konuşabilir? Yerel çeşitler ve ata tohumları çoğu zaman tek bir bitki gibi anlatılır. Oysa mesele tam olarak bu değildir. Ata tohumu tek bir genetik yapıyı temsil etmez. Bir popülasyondur. Kimi kökünü derine salar, kimi yüzeyde tutunur, kimi hastalığa daha erken tepki verir, kimi kuraklığı daha iyi tolere eder. Now, seeds that are regionally, locally adapted through epigenetic processes which will always be with us. Every living organism constantly adapts to the external environment in which it lives. So if we are buying seeds which come from a global seed company that takes no notice whatsoever of changing climate except in the laboratory, those seeds will not be as good as reacting to the local conditions as, ironically, the seeds that were left in the environment in which they live. And epigenetic adaptation is the key to the future of agriculture. It is that important. Ata tohumlarının buradaki avantajı şu: yüzyıllardır aynı bölgede, aynı arazide
aynı iklimde yetişen tohumlar doğal olarak o bölgenin, o iklimin her türlü varyasyonlarına alıştırıyorlar kendilerini. Biz buna adaptasyon diyoruz. Adaptasyon kabiliyetleri çok yüksek olduğu için kendi bölgelerine en iyi adapte olmuş çeşitler ata tohumlarıdır. Hibrit tohumlarda ise amaç farklıdır. Ölçülebilirlik ön plandadır. Aynı hızda büyüme, aynı anda olgunlaşma, aynı hasat zamanı. Bu, planlama ve lojistik için büyük bir avantaj sağlar. We are growing carrots here from F1 hybrid seed, which is probably produced in Holland. In laboratory seed conditions, we find that the carrots grow very well, and we're not complaining about the quality of the system we have, but we know in our hearts that this is not the system we need for tomorrow. Öyleyse biyolojik olarak bu kadar üstün bir donanıma sahip olarak bahsedilen ata tohumları neden her yerde değil? Cevap, tarımın dil değiştirmesinde gizli. Ata tohumunun dili kimyadır. Size aroma ve mineral sunar. Ama modern endüstrinin dili matematiktir. Ölçmek ve aynı verimi tekrar almak ister. Bu matematiğin doğal bir sonucu var. Seyreltme etkisi. Bunu şöyle düşünün. Bir bardak taze sıkılmış meyve suyuna bir bardak su eklerseniz miktar 2 katına çıkar, bardağınız dolar. Ama her yudumda aldığınız vitamin ve lezzet yarı yarıya azalır. Modern hibrit tohumlarda da benzer bir denge bulunur. Bitki kısa sürede yüksek ürün verme üzerine geliştirilmiştir. Ancak bu hızlı büyüme, köklerin topraktan mineral çekme hızıyla her zaman aynı ilerlemez. Biyolojide bir biyolojinin sakınımı prensibi var. Hem verimi yükselteceksiniz, hem içinin kimyasını yükselteceksiniz. Yok böyle bir şey doğada. Yani bir şeyi artırırsanız bilin ki bir şeyi eksiltirsiniz. İşte dedelerimizin bunun kokusu başka dediği şey aslında bir his değil, biyolojik bir veridir. Ata tohumu yavaş büyür, az ürün verir ama topraktan aldığı demiri, çinkoyu ve aromayı o az sayıdaki meyveye yoğunlaştırır. Ata tohumu çok uzun yıllardan beri bir bölgede atadan gelen bir gelenekle yetiştirildiği için biz bunları her anlamda kültür mirası olarak kabul ediyoruz. Şöyle düşünün, halkımızın özellikle Anadolu coğrafyasının farklı yerlerinde meşhur olmuş bazı ürünler vardır. Mesela bir ilçemizin ya da bir bölgemizin salçası çok ünlüdür. Bir ilçemizin ya da bir şehrimizin pekmezi çok ünlüdür. İşte bunların asıl kaynağı o pekmezin ya da o salçanın elde edildiği ata tohumlarından gelmektedir. And it has been said that the human palate is one of the most scientifically evolved mechanisms that there has ever been to taste food quality. Better perhaps than any scientific instrument in a laboratory today. Ancak modern tarım yalnızca biyolojiyle değil, zaman ve ölçekle de çalışır. Bir ürünün nasıl yetiştiği kadar ne zaman ve ne kadar üretilebildiği de belirleyicidir. Ticari tohumların şu avantajı vardır. Standardı tamamen bellidir ve bu standart içerisinde hangi renkte olacağı, ne kadar ürün vereceği, sıcaklığa ne kadar dayanıklı olacağı uzman araştırmacılar tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen ürünlerdir. Tabii ki bir tohumun geliştirilmesi özellikle tahıl grubunda neredeyse 8-10 seneyi bulan, sebzelerde ise daha uzun süreyi 10-12 seneyi bulan bir çalışma neticesinde oluyor. Hangi özellikleri istiyorsanız onların araştırmacı tarafından bitkiler arasından seçilerek birbirleri üzerinden genetik birleşmeyi sağlayarak, ki bunda kesinlikle genetiği değiştirilmiş veya gen dezenformasyonu yapılmadan yapılır klasik ıslahla. Dolayısıyla ticari bakımdan daha rahat satabileceğiniz ve karlılık bakımından daha yüksek ticari türler elde edilir. Tarım dil değiştirdi demiştik. Bu değişim 2 yeni tohum türünü hayatımıza soktu. Hibrit ve GDO'lu tohumlar. Bu 2 tür sıklıkla karıştırılsa da aslında birbirinden farklılar. Ayrım çok basit. Hibrit, doğanın kendi mutfağında uyguladığı bir tariftir. Aynı türden 2 bitki birleştirilir ve sonucunda daha verimli, daha dirençli bir ürün ortaya çıkar. Doğaldır ama her yıl taze tohum, yani yeniden ekim gerektirir. GDO için ise bir yazılım güncellemesi diyebiliriz. Laboratuvarda bitkinin genetik koduna,
Normal şartlarda doğada asla yan yana gelmeyeceği bir yabancının genetiği eklenir ve ortaya hibritten çok daha uzun ömürlü ve göz alıcı bir ürün çıkar. You can't actually get GMO seeds. GMO seeds are reserved for big ag and there's billions of dollars into them. But things like field corn, wheat, alfalfa, soybeans, those products that produce huge in the USA and are used globally, a lot of times those are genetically modified. You can't get those. Bu sistemde yerel tatlar ve farklılıklar oyun dışı kalmaya eğilimlidir. Bu da bir ihmalden çok bir öncelik meselesi. Çünkü milyonları besleyen endüstri sürpriz değil, garantiyi sever. Ancak bu endüstriyel garantinin de bir bedeli var. Market rafında uygun fiyata bulduğumuz o ürünler aslında göründüğü kadar ucuz olmayabilir. Ve burada fiyat ile bedel arasındaki fark görünür hale gelir. Yes, we produced a report which was published in 2017 called The Hidden Costs of UK Food. And the headline was that for every pound of food that you buy in a supermarket, this is not the true cost. So you might think that the food is cheap when you spend a pound or a euro or a dollar or whatever your currency is. But in fact, if you look at the cost of that farming system which is contributing towards climate change, or causing water pollution, which then has to be cleaned up by a water company to get the pesticides out or the nitrates out, or to the growing incidence of cancers and other previously uncommon diseases, which now nearly all societies are experiencing. Büyük şirketlere sorarsanız dünyayı beslemenin ve sürdürülebilirliğin yolu genetiğiyle oynanmış, her türlü koşula dirençli bu sözde süper tohumlardan geçiyor. Onlar için sürdürülebilirlik üretimin hızıyla ölçülüyor. Böyle bir sistem bizi ve gezegeni hasta ederek nasıl sürdürülebilir olabilir? So if we invested in sustainable agriculture, this would have the potential of saving health treatment costs. And the founder of the organization I used to work for, Lady Eve Balfour, she called agriculture the primary health service. She said instead of treating the symptoms of disease, we should be investigating the causes of health. Bu risklerin farkında olan devletler için çözüm, geleceği garantiye alacak güvenli limanlar inşa etmektir. İşte tam bu noktada dünya genelinde başka bir güvenlik katmanı daha devreye sokulur. Birçok ülkede yerel çeşitler yıllarca bozulmadan saklanmaları için belli yerlerde toplanmaya başlandı. Buralara tohum gen bankası diyoruz. Gen bankaları yalnızca birer arşiv değil, aslında bir sigorta sistemi. Peki biz bu sigortanın neresindeyiz? Halk arasında sıkça duyduğumuz, Türkiye'nin tohumda dışa, özellikle de İsrail'e bağımlı olduğu ya da her yerin GDO'lu tohumla dolduğu iddiaları aslında gerçeğin sadece küçük ve yanlış yorumlanmış bir parçası. Somut veriler bize bambaşka bir tablo çiziyor. Türkiye kendi genetik mirasını koruma altına alabilen, dünyanın en büyük 3. tohum gen bankasına sahip bir ülke. Yani Anadolu'nun 10.000 yıllık hafızası başkentte, özel bir kasanın içinde geleceği bekliyor. Bunun haricinde de yine araştırmacılarımızın yapmış olduğu derlemelerle 2 tane gen bankamızda, biri İzmir'de Ulusal Tohum Gen Bankamız Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde, diğeri de Türkiye Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ankara Tarla Bitkileri Enstitüsü'nde 123.000 civarında yerel çeşit tohumumuz özel şartlarda nem oranını kaç istiyorsa orada, hangi derecede sıcaklık istiyorsa orada muhafaza altında gelecek nesillere aktarılmak veya bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere hazır tutuluyor. Bir tohum gen bankasına girdiğinde önce kimliği çıkarılır. Hangi tür, hangi alt çeşit, hangi bölgeden toplanmış diye bakılır. Genetik yapısı incelenir, hastalık riski taranır. Sonra kontrollü koşullara alınır. Düşük sıcaklık, sabit nem, oksijeni sınırlı ortamlar. Aynı yaklaşım dünyanın başka yerlerinde de uygulanır. Gıda ve Tarım Örgütü ve uluslararası kuruluşlar koordinasyonunda gen bankaları küresel bir ağ gibi çalışır. Amaç şudur: tohumların geleceği tek bir ülkenin kaderine bağlı kalmasın. İşte bu ağın en uç noktalarından biri Norveç'teki Svalbard Küresel Tohum Deposu.
After 9/11, you could say, well, what country and what building is safe in the world? So we thought there really has to be another location that's far away, that's remote, and the remoteness we give provides safety, where we can store a backup, duplicate copy of all these seed collections, and that's how we managed to come here to Svalbard. Svalbard aktif bir gen bankası değil. Orada tohumlar incelenmez, çoğaltılmaz, denenmez. Kapılar nadiren açılır. Burası bir yedekleme kasası. Ülkeler kendi gen bankalarında tuttukları tohumların bir kopyasını burada saklıyor. Doğal ya da insan eliyle bir felaket yaşanırsa geri dönüp bakılacak bir referans olsun diye. We need seed banks. Think of the analogy of the Noah's Ark. If a flood is threatening to destroy all the seeds that we have and we've been using until now, then it's better to have a seed bank than no seed bank. But actually, that's not a long-term solution. So the seed bank will preserve what we've got left, but for the future that we need to step into, we need to grow the seeds and eat the plants or the animals, because that's the only long-term solution to preserve our genetic heritage. Seed bank of the future will be on every farm, in every country, in every region, with the farmers playing their part in preserving and helping those seeds and that genetic material to adapt to an ever-changing external environment. Dünya genelinde gen bankalarındaki tohumlar düzenli olarak kontrol edilir, çimlenme gücü düşenler çıkarılır, kontrollü koşullarda yeniden üretilir. Nihai amaç genetik hafızayı kaybetmemektir. Yine de bir tohumun gerçek sınavı bankada değil, tarladadır. İklimle, hastalıkla ve toprakla karşılaştıkça adaptasyonu artar. Ancak bu yolculukta modern hukuk bir eşik koyar. Sertifikasyon. Bu süreçte devletler ve yerel üreticiler farklı önceliklerle hareket eder. Sertifikasyon bir güvenlik protokolüdür. Tohumun toprağa girmesini değil, pazara çıkmasını düzenler. Devletler gıda arzını ve halk sağlığını korumak için denetlenemeyen tohumun ticari satışını sınırlar. Çünkü küresel raporlara göre kontrolsüz tohum hareketi, bitki virüslerinin yayılmasındaki en büyük etken. Araştırmacılar istedikleri çeşidi bulduktan sonra bu işte bir çeşittir deyip piyasaya süramıyorlar tabii ki. Bunun çeşitli mevzuatları var. O mevzuata göre bir defa yine bakanlığımıza bağlı Tohum Tescil Sertifikasyon Merkezi'nden onay alması gerekiyor. Araştırmacı istediği özellikteki çeşidi geliştirdi, ıslah etti. Artık yeterli dayanıklılığa geldiğini düşündüğü zaman Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'ne müracaat ediyor. Orada da yine hem araştırmacılar hem yetkili kişiler bu söylenilen özellikleri hakikaten taşıyor mu taşımıyor mu onu test ediyorlar. Bir tohumun yerel çeşit olup olmadığı enstitülerimizde 2 yıl boyunca deneniyor. Aynı özellikleri taşıyorsa Tohum Tescil Sertifikasyon Merkezi'ne götürülüyor. Orada bir komisyon aracılığıyla değerlendiriliyor ve başka bir türün, başka bir tohumun açılımı değilse ve çeşitli özelliklerinde, farklı özelliklerinde taşıyorsa bu yönetmelik mevzuat kapsamında yeni bir ata tohumu diye tescil ediliyor. Ata tohumları dinamik bir yapıya sahip olduğu için sabit standartlara oturtulmaları zordur. Yerel topluluklar için bu kayıt süreçleri çoğu zaman yüksek maliyetli ve teknik bir bariyer oluşturur. Burada hedef, küçük üretici değil, sistemsel riskleri azaltmaktır. Ancak buradaki ince çizgi, dünyadaki çoğu düzenlemenin çiftçilerin kendi ihtiyacı için ekim yapmasının önüne bir sınır koymadığı, ancak pazar yerindeki kimliğinin net bir şekilde tanımlanması gerektiğidir. I would say that everything you do must be informed by that strategy of improving the health of people and nature. And to do that, we need government intervention. We need to ban the worst processes and practices. This would be regulation. But then we need policy instruments which encourage sustainable transition. We need help from the global community to understand that the way forward for agriculture is relocalization of seeds, and we need to change the law so that seed saving is encouraged, not discouraged. And there should be obviously protection to make sure that
things don't go wrong. But actually, if you think about relocalized, resilient food systems, then there's less to go wrong, not more to go wrong. Bu tür düzenlemeler her ülkenin kendi tarımsal yapısına göre şekillenir. Bugün dünya genelinde aranan çözüm ne denetimden tamamen vazgeçmek ne de geleneği pasifleştirmektir. Çözüm, tohumun hem bilimsel denetim altında tutulduğu hem de yerel hafızanın korunabildiği esnek modellerdir. Ata tohumu gerçekten önemli bir konu. Suistimale açık bir konu. Ata tohumu bir kurtarıcı değil. Fakat vazgeçilip bir kenara atılacak bir mevzu da değil. Ata tohumu bir yetiştiricilik geleneği. Bu coğrafyanın korunması gereken öz varlığı. Onun için ata tohumuna farklı kisveler giydirip, ata tohumuyla çok sağlıklı beslenebiliriz, ülkemizi bununla besleyebiliriz. Bunlardan ziyade ata tohumlarını nasıl yetiştirebiliriz, bunlardan bilimsel anlamda nasıl faydalanabiliriz ya da bu kültürel mirası kendine özel hikayelerle donatıp nasıl pazara sunabiliriz? Bu noktalarda çalışmakta fayda var. Biz bunları zaten modern ıslahta da yeni çeşitler elde etme konusunda da ata tohumlarından faydalanarak bir takım dayanıklılık genlerini standart çeşitlere aktarıyoruz. Aslında mesele bir tohumun yasal statüsünden çok daha derin. Atılan her imza, yapılan her tescil ve tercih edilen her üretim modeli, kamudan bilime, üreticiden tüketiciye kadar herkesin dahil olduğu bir tarım anlayışını yansıtıyor. Karşımızdaki tablo tek bir tercihe indirgenmiyor. Ölçü ve güvenlik ihtiyacı ile doğanın ayakta kalabilmesi için gerekli olan çeşitlilik ve yerellik aynı anda hesaba katılmak zorunda. Bu denge de sahada, üretimde ve uygulamada kuruluyor. Biz kültürümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ata tohumlarımızı üretmeye, üretmediğimiz ata tohumlarını da kesinlikle bilinmeli ki bakanlığımızın Türkiye Gen Bankası ve Ulusal Gen Bankası adı altında topladığımız 2 gen bankamızda da mutlak suretle sonsuza kadar muhafaza edeceğiz. Onun için sahip çıkılmalı, sahip çıkıyoruz, sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çünkü esas mesele, yer üstündeki yaşamın, toprağın altında işleyen o canlı sistem ayakta kaldığı sürece var olabildiğini unutmamak.